Dünyadaki bilimle ilgili sorun. Bir kez daha merhaba. Ben Mari Sıvaru. Birkaç yüzyıl önce, Orta Çağ'da ve öncesinde, eğer gerçekten yaşanmışlarsa, dünyanın genel nüfusu, çoğunlukla Batı toplumlarında, ancak bu diğerlerinde de meydana gelse de, dini liderlerinin kendilerine dikte ettiklerini takip etti ve itaat etti. Bunun başlıca örneği Katolik Kilisesi'ydi ya da onlar ne derse doğruydu. Çünkü öyle olduğunu söylüyorlardı ve söyledikleri her şeyi sözde kutsal kitaplarda yazılı olduğu için haklı çıkarıyorlardı. Bu hakikatler, sabit ve değişmezdi ve dogma kelimesi de buradan geliyordu. Dogmatik olmak, ne olursa olsun, hangi kural olursa olsun kurallara uymak ve itaat etmektir ve kişi kendisine dayatılan doğruları sorgulamayı aklından bile geçiremez. Bu kuralların ve doğruların yanlış olabileceği düşüncesi bile ayıp, yanlış ve hatta gülünç kabul edilir. Bunlar, bir halkın basitçe kabul etmesi ve uyması gereken değişmez şeyler olarak kabul edilir. Çoğu zaman bir toplum kendilerine dayatılan dogmalara öylesine dalmış ve körleşmiştir ki, kendilerine dayatılan hakikat çerçevesinin dışında bir şeyleri görmenin ve yorumlamanın başka yolları olabileceği ihtimalini bile düşünemezler, çünkü daha fazlasını görmek için gerekli tüm bağlamdan yoksundurlar. Dolayısıyla dogmalarının dışında herhangi bir şey imkansızdır ve var olamaz. Buna bir de pratik terimlerle düşünme ve zamanın boşa harcanması faktörü eklendiğinde, denekler zaten bilinen şeyleri sorgulamanın hiçbir anlamını göremezler. Kendilerine şu soruları soracaklardır. Ne için? Ne amaçla? Burada benim için ne var? Ve bu son nokta ile işleri daha da kötüleştirmek için, eğer dogmayı sorgulamaya cesaret ederlerse, insanların elde edeceği sonuç saldırıya uğramak, itibarsızlaştırılmak ve hatta akranları ve içinde yaşadıkları toplum tarafından dışlanmak olacaktır. Dolayısıyla bu onların hayatta kalmalarına aykırıdır. Bu nedenle genelde insanlar, özellikle de kaybedecek bir şeyleri olanlar, herhangi bir dogmayı sorgulamayı bile anlamsız ve hatta tehlikeli göreceklerdir ve bu da insanların korku içinde tutulmasının bir başka nedenidir. Bu yüzden herhangi bir şeyi sorgulamaya ne zamanları ne de ilgileri vardır. Bugünün konusu da dahil olmak üzere herhangi bir şeyi analiz edebilmek için, herhangi bir zamanda elimizdeki en iyi bilgi olduğunu düşündüğümüz şeylere dayanarak varsayımlarda bulunmalıyız. Bir düşünce tarzı olarak, her zaman açık fikirli olmak ve daha iyi ya da daha doğru bilgilerle ve hatta neyin daha iyi olduğuna dair kriterlerle karşılaştığımızda sahip olabileceğimiz tüm bilgileri değiştirmeye istekli olmak en iyisidir. Ve daha doğrunun ne anlama geldiği, ilerledikçe kendimizle birlikte gelişmelidir. Az önce söylediklerime dayanarak, elimizdeki en iyi bilgi, dünyada olup bitenleri gölgelerden kontrol eden ve en azından birkaç bin yıldır insan nüfusunu kontrol eden insan ve diğer varlıklardan oluşan bir grup olduğunu gösteriyor. Bu başlı başına çok büyük bir konu, ancak en azından şu anda beni dinleyen çoğunuzun bu sonuca kendi başınıza vardığınızı biliyorum. Bu yüzden bundan sonra gelecekler için temel varsayımım budur. Dünya üzerindeki toplumu kontrol eden böyle bir grubun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, genel nüfusu kontrol etmektir. Böylece onları bir kaynak olarak sömürebilirler ve ayrıca gidip kendilerine karşı isyan etmezler. Dolayısıyla kanıtlar onların dinler ve dogmalar yarattığını göstermektedir. Bunların hepsi de onların söylediklerine karşı çıkarsanız en sert şekilde cezalandırılacağınız temel önermesine dayanmaktadır. Ancak temel olarak, dini dogmanın dayatılması, genel nüfusun algısını kontrol etmenin ve yönlendirmenin en iyi yoludur ve bununla birlikte, söz konusu toplumu kontrol eden kişinin lehine çalışacak kurallar ve yasalar dizisiyle bütün bir gerçeklik yaratır, çünkü bunlar onlar tarafından kasıtlı olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla, din ve dogmaları yalnızca kontrol ettikleri toplumdaki nüfusu kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. O zamanlar çok az insan dini dogmaları sorgulamaya cesaret edebiliyordu ve sorgulayanlar da çoğunlukla başka bir dinden ve onun dogmalarından geliyorlardı. Ancak her şeyi objektif bir şekilde analiz edebilecek kadar bilgi olan ve dini dogmadaki pek çok şeyin akla yatkın olmadığı sonucuna varabilenlerin bile, bunların yanlış olduğunu kanıtlamanın bir yolu yoktu.
İşte bu noktada birkaç yüzyıl önce, dünyayı analiz etmek ve açıklamak için görünüşte yeni bir yöntem olarak bilimsel yöntem ortaya çıktı. Ve işte ilk varsayımlardan biri de buradan doğdu. Maneviyata işaret eden her şeyin, dinle doğrudan ilişkili oldukları gerekçesiyle sistematik olarak göz ardı edilmesidir. Bugün bile çoğu insan maneviyatı dindar olmakla karıştırmaktadır. Manevi olan her şeyle olan bu ayrışma, materyalizmin ardındaki kavramların ve bunlarla birlikte her şeyi basitleştirme, bütünü açıklamaya çalışmak için her şeyi parçalara ayırma ve küçük parçalara bölme ilkesinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı oldu. Tüm bunlar belirsiz olan her şeyi açıklama çabasıydı. Bu da incelenen her şeyin mekanik bir şekilde yorumlanmasına ve analiz edilmesine yol açmaktadır. Bu, insan biliminin her şeyin mekanik terimlerle açıklanabileceğini varsayma eğiliminde olduğu anlamına gelir. Her şeyi parçaları sayesinde çalışan bir makine olarak görürler, temelde yalnızca çarklar ve kollar açısından düşünürler ve ruhla ilgili olabilecek her şeyi ihmal ederler. İşte bu noktada, dünya toplumunu kontrol edenlerin, kendilerine karşı çalışmaması için bilimi kontrol etme ve düzenleme ihtiyacını nasıl gördüklerini anlamamız kolaylaşıyor. Başka bir deyişle, kitleleri kontrol etmek için ihtiyaç duydukları yalanları ve hileleri açığa çıkarmaması için bilimi düzenlemeye ihtiyaçları vardı. Böylece kabal ya da dünyadaki kontrolcüler bilimi öğretmeye başladılar ve bunun için, her şeyi kontrol altında tutabilecekleri, beyin yıkayabilecekleri ve yeni nesil bilim insanlarının algılarını yönlendirebilecekleri modern bir üniversite kavramı geliştirdiler. Tüm bu söylediklerim, dünyadaki bilimin tüm başarılarını sürdürmek ve yönlendirmek ve onları kendi incelemeleri ve kontrolleri altında tutmak amacıyla yoğun bir şekilde denetlendiği anlamına gelmektedir. Burada gördüğümüz şey, oldukça açık bir şekilde söylemeliyim ki, dünyadaki bilimin bir başka dogmatik dinden başka bir şey olmadığıdır. Geçmişteki ve günümüzdeki diğer dinlerle tamamen aynı amaçla geliştirilmiş, düzenlenmiş ve tasarlanmıştır ve bu da gerçeklik algısını, neyin mümkün olup neyin olmadığını kontrol etmek ve genel olarak nüfusun yaratıcı kapasitesini ve sınırlarını engellemek, onları itaatkar ve korku içinde tutmaktır. Dünya üzerinde insanlar bir şey bilimselse, onun doğru ve gerçek olduğunu varsaymaktadır. Bilimsel yöntemin yanılmazlığına körü körüne inanıyor ve bilimsel olarak kanıtlanmış her şeyi dogma olarak kabul ediyorlar. Bilimin her şeyin nasıl işlediğini zaten bildiğini ve ince ayrıntılar dışında evrenin tüm sırlarını çoktan çözdüğünü varsayarlar. Bu, her kim olurlarsa olsunlar, kontrolcülerin ortaya çıkardığı açık ara en iyi dindir. Kendi kendine yeten, kendi kendini doğrulayan, dogmatik bir dindir. Sabit kurallar ve sözde doğa yasaları olarak kararlaştırılmış olanları sorgulamaya yeltenecek herhangi bir üyesini dışlar, yasaklar ve alaya alır. Böylece, dünyadaki insanların doğru olduğunu varsaydığı bir sonraki dogmaya, bilimin sözde doğa yasalarını ya da herhangi bir şeyin veya her şeyin yasalarını bulup anladığına geliyoruz. Dünya üzerindeki bilim, kanıtlayamadıkları teorilerden ibaret oldukları halde kavramlarını dogma olarak öne sürmektedir. Ve ilerleyebilmek için, başka bir isimle, örneğin sabit olarak adlandırdıkları başka yasalar bulurlar ve bunun en iyi örneği ışık hızıdır. Bilim bunu bir dogma olarak, sabit bir şey olarak, dolayısıyla diğer hesaplamaların temel aldığı matematiksel bir sabit olarak dayatıyor. Gidip bunu araştırmak zorunda kaldım ve sizi de aynısını yapmaya davet ediyorum. Dünyada bile ışık hızı sabit değildir. 100 yıldan uzun bir süredir ölçülüyor ve her zaman farklı değerler ortaya çıkıyor, bazıları oldukça farklı. Bu yüzden bilim insanları ortalama bir ölçüm yapmaya başladılar ve kabul edilen sabit hız değerini buldular. Ancak, ölçümler devam ettikçe ve sonuçlar değişmeye devam ettikçe, 1972'de her zaman aynı sonucu veren bir tür formül buldular, çünkü formülün kendisi ışık hızının kabul edilen değerini içeriyor. Bu nedenle formül ortaya çıktıklarında değişikliklerle birlikte hareket ediyor. Bana göre bu bilim değildir. Bu kendi kendini doğrulamadır. Sabit bir ışık hızı değerini,
aynı sabiti doğrulayan aynı formülün içinde temel sabit olarak kullanamazsınız. Bu seküler bir düşüncedir. Bu, kurgu bir romandaki bir karakterden aynı romanın gerçek olduğunu doğrulamasını istemek gibidir. Sırf huysuz ve hapşırık öyle dedi diye Pamuk Prenses'in gerçek bir insan olduğunu kabul etmeye benzer. Ve aynı sorunu yerçekimi sabitiyle ilgili olarak tekrar buldum ve eminim ki fizikte kullanılan diğer sözde, evrensel sabitlerin tümü olmasa da birçoğu için durum böyle olacaktır. Peki neden böyle bir şey yapsınlar? Ne amaçla? Daha önce de söylediğimiz gibi, insan algısını tam olarak ihtiyaç duydukları ve olmasını istedikleri yerde tutmak amacıyla kontrol edebilmek, yönlendirebilmek ve gözlemleyebilmek için. Bu tam da bir süredir söylediğimiz şeye neden oluyor. Dünya üzerindeki bilimin, hepsinin, ama özellikle de fizik ve matematiğin, sözde dış dünyayı yansıtmayan, ancak herhangi bir din gibi bir kontrol mekanizması olarak yararlı olan, yalnızca kendi kendine yeten ve kendi kendini doğrulayan yapılar olduğu. Beyaz cübbeli bilim insanları da bu dinin rahiplerinden başka bir şey değildir. Diğer herkesi kendi kural ve yasalarına uymaları için kontrol altında tutmak ve yönlendirmek zorundadırlar. Dünya üzerinde iki farklı bilim vardır. Halk için olan, her şeyi kapsayan, dogmatik ve esnek olmayan, bu nedenle bilimin doğasını ve amacını, merak etmeyi, soru sormayı ve eski kavramları daha iyileriyle değiştirmeyi çökerten, bu nedenle bir bilim olarak yararsız, ancak dogmatik bir din gibi yararlı olan bilim. İkinci bilim ise halkın erişimine açık olmayan, yalnızca kabal, dünyayı kontrol edenler ve onların üyeleri için olan bir bilimdir. Gerçek teknolojik ilerlemelerin gerçekleştiği ve bu tür yeniliklerin kabal ve kontrolcüler için yararlı bir amaca yönelik olduğunda ve olması halinde popüler bilim seviyesine yeniden monte edildiği yer bu seviyedir. Bu diğer bilim, resmi popüler bilim seviyesinden çok daha ileri düzeydedir ve aynı zamanda dünya dışı insan olmayan yüksek teknolojik türlerle yoğun işbirliğini de içerir. İnsanların teknolojiyle ilgili olarak elde ettikleri, yalnızca insanların sahip olmasını istedikleri şeylerdir ve insan nüfusuna değil, kendilerine fayda sağlayan bir amaca yöneliktir. İnternet gibi yeni ve devrimci görünen icatlar bile aslında hiç de yeni değildir ve korkunç karanlık yanları bulunmaktadır. Dünya üzerinde daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde bilgi paylaşma özgürlüğü olarak görülebilir, ancak bu çoğu kişinin görebildiği kadardır. Gerçekte hakikati ve düşünceyi yok ediyor. İnternet sayesinde kontrolcüler göz önündeki herhangi bir şeyi gizlemek için en iyi mekanizmayı ya da yolu geliştirmişlerdir. Basitçe kullanıcıyı o kadar çok bilgiyle doldururlar ki kişi artık neyin gerçek olup neyin olmadığını bilemez. Çünkü kişi sürekli olarak sayısız çelişkili teoriyle bombardımana tutulmaktadır. Böylesine muazzam bir bilgi bombardımanı, kitlelerin resmi kaynaklardan gelmeyen tüm bilgileri, hayatlarını dayandıracakları bir istikrar ve gerçeklik çerçevesi elde etme çabasıyla reddetmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle hiç kimseyi ve herkesi aynı anda dinlememeniz ve kendi kişisel gerçekliğinizi ve onu besleyen her şeyi geliştirecek zihin gücünü geliştirmeniz konusunda ısrar ediyorum. Neyin gerçek olup neyin olmadığını bilmek bugünlerde dünya üzerinde imkansız bir görevdir. Modern bilimin dünyaya dayattığı kabul edilmiş paradigma, dogmaların dışına çıkmaya cesaret eden her şey yasaklanmakta ve sözde bilim olarak eleştirilmektedir. Oysa onların bilimi çok daha kötüdür ve o çok değer verdikleri bilimsel yönteme dayanmamaktadır ve öyle olmadığı da kanıtlanmıştır. Dünya üzerindeki tüm bilim dalları aynı şekilde kontrol edilmektedir. Hepsi, daha önce de söylediğim gibi, üniversiteleri inisiyasyon platformları olarak kullanarak, alttakilere neyin gerçek olup neyin olmadığını dikte eden bir rahipler hiyerarşisiyle her konu için sosyal olarak kabul edilmiş, resmi bir atanmış denetleyiciler kuruluna dayanmaktadır. Ve bir ya da bir başka üye resmi olarak kabul edilenin dışına çıktığında, o kişi basitçe dışlanır, hatta silinir, ne demek istediğimi anladınız. Dünya üzerinde bilimle ilgili olan her şey deterministik ve mekanik bir doğaya sahiptir ve bu da sadece nüfus kontrolü amacıyla dayatılan, bilimsel olmayan kuralların dışında kalan ve tamamen materyalist bir şekilde deneysel olarak ölçülemeyen her şeyin diskalifiye edilmesine neden olur.
Örneğin tıp, sağlık sorunlarına yalnızca mekanik bir neşter düzeyinde yaklaşabilir, bedeni yalnızca bir makine olarak görür ve diğer tüm tıp türlerini agresif bir şekilde diskalifiye eder. Bilinçle ilgili her şey, bazen gülünç sınırına varan indirgemeci açıklamalarla basitçe izah edilir ve telepati gibi tüm psişik fenomenler imkansızdır. Çünkü sadece kafanızın içinde olduğunuz ve fiziksel kafatasınızın içindeki kimyasal ve elektriksel süreçlerin bir ürünü olduğunuz fikrini dayatırlar. Dolayısıyla bu da dünyadaki insanların yaşamın bir amacı olmadığını, bilinçlerinin ölümden sonra yok olduğunu ve yaşamlarına bir anlam katmak için gösterdikleri tüm çabaların beyhude olduğunu ve sadece şüpheli sonuçlar doğuracağını düşünmelerine neden olmaktadır. Acı gerçek şu ki, dünyadaki bilim topluluklarının hiyerarşisinde en üstte yer alan rahipleri aracılığıyla gizli topluluklar tarafından açıkça kontrol edilmektedir ve aynı zamanda dinden ayırt edilemez. Çünkü bu bilim rahipleri bilimsel olmayan ilkeleri, yasaları ve sabitleri dogmatik, keyfi bir şekilde dayatmaktadır. Tek amaçları sonuçları kontrol altına almak ve yönlendirmektir, böylece istediklerinin dışına çıkmazlar. Bilimin kendi amacını çökertir. Dünyada bilim, nihai hakikate ulaşmak için bir araçmış gibi halka satılan, ustaca çarpıtılmış ve sadece bilgiyi genişletmekle kalmayan, aynı zamanda insan zihninin algısını kabul edilmiş ve kontrollü bir düşünce ve algı koridorunda tutmak için tasarlanmış. Kendi kendine yeten ve kendi kendini doğrulayan bir yapı olarak tasarlanmış başka bir dinden başka bir şey değildir. İnsan zihinlerini ve ruhlarını gerçekte kim olduklarını keşfetmekten alıkoymak ve orijinal kaynak ve bilinçle bağlantılarını engellemek için, eleştirel analitik bir zihne sahip olduklarını düşünerek, onları nihai gerçeğe sahip olduklarını düşünmeleri için kandırarak, yerleşik kilise dinlerine girmeyen herkese son derece çekici geliyor. Ve bununla birlikte, bir başka dini dogmatik tuzağa daha düşerler. Bilim herkes için özgür, esnek ve sorgulayıcı olmalıdır ve genel olarak asla dogmatik olmamalıdır. Aksi takdirde bilim olmaktan çıkar. Dünya üzerindeki bilim, çürütülebilir bir hakikat kılığına bürünmüş dindir. Gerçek bilimde sabit kurallar, sabit gerçekler, yasalar ve dogmalar yoktur. Sadece bulabileceğimizin en iyisi olduğunu kabul ettiğimiz kavramlar vardır. Ama sadece şimdilik, yarın başka bir gün olacak. Bilim, onu kullananlarla birlikte gelişmeli ve kesinlikle bilinci sınırlamak için kullanılmamalı. Hele hele sınırsız güzel ruhları küçümsemek için asla kullanılmamalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle. Mari Sıvaru.